Bir kez daha selamlar. Ben Ersin Tekin. Yine sizlerin tatil seçimimize katkı sağlamak amacıyla otellere kendim gelerek filtresiz ve gerçek hali çektiğim görüntüleri bilgilerle beraber paylaşıyorum ve sizlerin seçiminize tatilinizi doğru şekilde almanıza katkı sağlamaya gayret ediyorum. Yine yeni bir keşif durağındayız. Kemer bölgesindeyiz. Güzel bir Eylül ayında Kemer'in eşsiz doğasında güzel bir tatil köyü keşfedeceğiz. Yeni ismiyle Aydın Bey Sea Collection'dayız bugün. Yeni ismini diyorum çünkü burası aslında Kemer'in ilk tatil köylerinden bir tanesi. Ve şu anda tamamen yenilenmiş haliyle resepsiyonundan girişinden sahiline kadar odaları, havuzları, restoranları ve bütün kullanım alanları, barlarıyla beraber yepyeni bir tesis sizi bekliyor. Aydın Bey Sea Collection'da birazdan resepsiyondan başlamak üzere sahile kadar yürüyüş yapacağız ve olabildiği kadar çok bilgiyle beraber görüntüyü sizlerle paylaşacağız. Tabii ki videoyu izlemeye başlamadan önce beğeni ve abone tuşlarına basmanız benim için çok önemli. Bu anlamda destek vermenizi özellikle rica ediyorum. İzlenmelerimiz gayet güzel. Videoyu izleyen misafirlerimiz sayısı oldukça yükseldi. Ama beğeni ve abone tuşlarına basarsanız bizi ayrıyeten mutlu edersiniz. Tabii ki daha da önemlisi bu videonun sonunda eğer Aydın Bey Sea Collection'a tatil yapmaya karar verirseniz de biz Tatilyum ekibi olarak ESS Tur'un yetkili satış acentesi olarak rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyor olacağız. Bu bölümü de ayrıyeten rica ediyorum sizden. Lütfen rezervasyon yaptırırken Tatilyum'u tercih ediniz. Bu anlamda bizi takdir ederseniz çok daha mutlu oluruz diyelim. Ve Aydın Bey Sea Collection'ı keşfetmeye resepsiyondan başlayalım. Sonra bu tarafa doğru, sahile doğru gelerek tüm detayları sizlere aktarmaya çalışalım. Hadi buyurun. Sea Collection'da resepsiyon alanındayız. Yine otelin genel yapısında gözlemlediğimiz üzere tamamen yenilenmiş pırıl pırıl bir alandasınız. İçeri girdiğiniz zaman tabii serinletici çiçeklerle karşılanıyorsunuz ve resepsiyonda işlemleriniz başladıktan sonra buradaki rahat koltuklarda dinlenmeye geçebilirsiniz. Son derece şık bir dekora sahip. Hem modern hem bohem atmosferi burada gözlemlediğimizi, tesisin genel yapısında da aslında bu mimariyi gözlemliyorduk. Işıklandırmalar olsun, koltuklar olsun ve içerideki diğer dinlenme bölümleri olsun. Aslında luxury konsepte bir otele giriş izlenimi veriyor. İlk geldiğinizde işte bu alanlarda çok rahatlıkla oturup dinlenebilirsiniz. Eğer geldiğiniz saat henüz odanıza girmek için müsait değilse, erken saatlere geldiyseniz valizlerinizi burada bırakıp tatile başlayabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz 14'ten sonra odalar hazır oluyor. Hemen başka bölümler var mı? Bakın burada yine acenteci arkadaşlarımızın görev yaptığı inspection bölümleri var. Rehber arkadaşlarımız genelde burada misafirleri ağırlıyorlar. Onlara bilgi veriyorlar. Bir sağlık birimimiz var. Yine misafirlere ihtiyaç inşallah olmaz ama ihtiyaç duyulursa burada hizmet verilebiliyor. En azından ilk ne diyelim ihtiyaç duyacakları hizmetlerle ilgili bilgi verilebiliyor. Ve Louis Bar'da da içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Burası 24 saat açık bir bar. Oldukça da geniş bir konsepti var. Premium marka içecekler konsepte dahil olarak sunuluyor. Burada da şişe bira sunumu yapılıyor. Elbette çekirdek kahveden güzel kahve sunumları yapılıyor. Ve burada dinlenmek için misafirler ilk karşılanma aşamasında veya otelden ayrılırken vedalaşma aşamasında bu barı genellikle kullanıyorlar. Bir de teras alanı var. İsterseniz buradan dışarı çıkıp barın ve lobinin teras kısmında gösterelim. Ve Aydın Bey Sea Collection keşfimiz devam ediyor. İkinci bölümde resepsiyon ve lobi alanından sonra ikinci bölümde havuzların olduğu bölüme geldik. Şimdi sizler tabii otele geldiğinizde bir an önce tatile başlamak isteyeceksiniz. Bir an önce havuzlara, denizlere, çocuklar varsa aquaparka ulaşmak isteyeceksiniz haklı olarak. Ben de ikinci bölümde havuzlardan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle tesisin yenilenmiş olması, tamamen yeni olması ve bu hoş mimarisiyle beraber havuzların da çok güzel bir dekorasyona sahip olduğunu, de buna eşlik ediyordur. Özellikle zemin rengi, diğer bazı otellerimizde de bunu bahsetmiştim, anlatmıştım. Gerçekten çam ağaçlarının gölgesi ve zemin rengi o kadar uyumlu ki benim en sevdiğim koyu renk, turkuaz renkli zemin havuzlarda kullanılmış. Ve burada 1, 2, 3, 4 bölümlü bir havuz alanı var. Çok sayıda şezlong ve şemsiye var. Bunun dışında hemen belirtmem gerekiyor ki tesisin kendi içerisinde bazı odaların ön taraflarında da ortak kullanım havuzları var. Onları da göstereceğim. Yani tek havuzlar bunlar değil. Bunun dışında bir aquapark havuzu var. Ve daha da önemlisi ben burada özellikle belirtmek istiyorum. Havuzlar ve diğer kullanım alanları birbirine çok yakın. Hemen sol tarafımızda çok güzel bir bar var. Birazdan geçeceğiz oraya. Restorana çok yakınız. Sahile çok yakınız. Yani burada bir yerden bir yere yürümek gerçekten çok kolay. Geçişler çok kolay. Şimdi havuzların bu güzel görüntülerini biraz daha size gösterdikten sonra sahile geçmek istiyorum.
Ama havuzların gerçekten size yüzme keyfi, havuz keyfini sonuna kadar yaşatacağını ben şahsen burada gözlemledim. Sizler de bu görüntülerle bana katılıyorsunuz ya da katılacaksınız diye tahmin ediyorum. Elbette zevkler ve renkler tartışılmaz. İkinci bölümde havuzları gösterdikten sonra sahil tarafına doğru geçebiliriz. Efendim, sahil bölümüne geçmeden önce ben Aydın Bey Sea Collection'ın havuzları ile ilgili birkaç görüntü daha eklemek istiyorum. Az önce konuşmayı yaptığım bölümde, havuzları anlattığım bölümde eksik kaldığını düşündüm. Çünkü relax havuzlardan bahsedip göstermemek olmazdı. Bu şekilde 2 tane çok şık, çok keyifli, sessiz havuz var. Bu havuzlarda animasyon ve aktivite yapılmıyor. Havuzlar diyorum çünkü bunun gibi bir tane daha havuz var. Hemen şöyle 50 metre diğer tarafta. Etrafı ahşap döşeme, ahşap zemin yapılmış. Yine çam ağaçlarının gölgesinde muazzam bir görüntü. Çok keyifli bir alan. Özellikle dinlenmek isteyen misafirimizin kullanmak isteyeceği bölümler olarak düşünüyorum ben burayı. Ana havuzda tabii biraz daha hareketli orası. Biraz daha müzikli olabiliyor. Su sporları olabiliyor. Biraz daha hareketli olabiliyor. Ama bu alanlar dinlenmek isteyen misafir için, kitap okumak isteyen, müzik dinlemek isteyen misafir için çok daha uygun bir alan olarak sizlere işaretlenebilir. Aydın Bey Sea Collection'a gelirseniz bu alanları da değerlendirebilirsiniz. Efendim, havuzlardan sonra yavaş yavaş sahile ben geçmek istedim. Çünkü havuzlardan hemen sonra deniz seven misafirler için denizle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu arada sahile yaklaştığımızda ilk gözümüze çarpan gayet güzel sabit gölgeliklerin olması. Çok sayıda şezlong var. Ve daha da benim size belirtmek istediğim bir nokta, sahil alanıyla havuz alanı birbirine çok yakın. Restoran çok yakın. Burası bir tatil köyü olmasına rağmen gerçekten geçiş mesafeleri çok kısa. Odalarla ilgili tabii seçim yaparken genelde talepleri geliyor. Deniz manzaralı olsun, denize yakın olsun falan diyoruz ama burada ben tekrar belirtmek istiyorum. Odaları anlatırken de söyleyeceğim. Odaların ön tarafında restoranlar, havuzlar ve şu anda bulunduğumuz bölümler var. Yani odalar bir tık daha geride kalıyor olmasına rağmen odanızdan buraya gelmeniz maksimum yürüyüş olarak 2 dakika mesafe. Dolayısıyla sahile geldiğiniz zaman da böyle bir ortam sizi karşılıyor. Gayet güzel sabit gölgelikler var. Tesiste 3 tane iskele var. İsterseniz denizin kenarına kadar gidelim ve o bölümle ilgili görüntüleri sunmaya devam edelim. Şimdi sahile iyice yaklaştık. Buradaki görüntüleri de tabii misafirler de var. Onları çok rahatsız etmeden size aktarmaya çalışacağım. Hemen belirtmem gerekiyor ki tesis engelli misafirlerin kullanımına son derece uygun. Düz ayak bir tesis. Zaten tatil köyü olduğu için mimari olarak, yapı olarak da engelli misafirlerin kullanımına zaten coğrafi bir uygunluğu var. Bunun dışında tesisin engelli misafire sunduğu olanaklarla da hem yürüyüş yolları, engelli geçiş yolları, aynı zamanda denize girerken, havuza girerken de engelli aparatları da onların kullanımına sunmuş. Elbette yine handikap odalarla, engelli misafire özel odalarla da hizmet veriliyor. Bunu da söylemek istedim. Şimdi denize çok yaklaştık. İsterseniz her zaman yaptığımız gibi dalgaların döküldüğü yerde denize giriş aşamasından da görüntüler aktaralım. Efendim, Aydın Bey Sea Collection'da tatil yapmak isteyen misafirimizin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi sahil bölümü olacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden denizin kenarına kadar geldim. Denizi sığ mı, derin mi, kum mu, çakıl mı sorularını tam olarak cevaplamak istiyorum. Öncelikle Kemer bölgesinde bir tatil rezervasyonu yaptırdıysanız herhangi bir otelde denizin pırıl pırıl akvaryum gibi olacağını düşünebilirsiniz. Ancak bu bölgede tabii ki coğrafi yapı olarak kum çakıl karışık ve yer yer taşlıklarda bulunmakta. Siz denize girerken ayağınıza çakıl taşları dokunacak. Eğer bu sizi çok rahatsız ediyorsa değerlendirmenizi buna göre yapmanız lazım. Bunun yanı sıra şezlongların bulunduğu alanlarda kum takviyesi yapılarak çocukların oyun alanları veya sizin şezlong alanlarını daha rahat kullanmanız sağlanıyor zaten. Denize girerken de yine tertemiz akvaryum gibi bir sahil. Eğer istiyorsanız tesisin 3 tane iskelesi var ve bunlardan 2 tanesi hemen drone görüntülerini size gösterelim. Direkt derinden denize girmek için çok müsait. Bunları kullanabilirsiniz. Eğer sahilden girmek istiyorsanız da dilerseniz bir deniz ayakkabısı da kullanabilirsiniz. Ama görüntüyü ben buradan yakından size göstererek durumu tam olarak ifade etmek istedim. Gerçekten pırıl pırıl akvaryum gibi bir deniz var. Yer yer çakıl taşları da size eşlik ediyor olacak buraya geldiğiniz zaman. Aydın Bey Sea Collection'ın en keyifli bir başka noktasından bahsedeceğim. Burası pavilyonların olduğu iskele. Bu iskele dışında 2 tane daha iskelesi var tesisin ve o iskeleleri tüm misafirler kullanabiliyor. Ancak bu bölümü sadece biraz daha izole, biraz daha kendinize özel alanlar olmasını istediğinizde ekstra ücret karşılığı kullanabiliyorsunuz. Buradaki alanların biraz daha tabii özellikleri var. Şezlongların olması, özel dinlenme koltuklarının olması, şu anda bulunduğumuz denizin üzerinde olan bölümlere ait yine güneşlenme hamaklarının olması deniz üzerinde ayrıcalıklarından bazıları. Bunun dışında bu bölümlerin kendilerine ait mini barları var. Kendine ait bir menüleri var. Gün boyunca burada alkollü veya alkol içecekler
buraya servis ediliyor ekip arkadaşlarımız tarafından. Ancak buradaki bölüm için tabii ki bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ailecek kullanabiliyorsunuz. 4-5 kişi burayı kullanabiliyorsunuz. Konumuna göre fiyatlandırılıyor. Şu anda bulunduğumuz hem manzarası güzel hem direkt denize girebileceğiniz bir bölüm. Ama mesela hemen yan tarafta, yani bunun karşısında bir başka bölüm var. Oradaki bölümler manzarasız olduğu için tabii ki ücretlendirmesi daha uygun fiyatlı oluyor. 80 euro ile 120 euro arasında değişen fiyatlar var. İskelenin ucunda biraz daha böyle denize daha nazır olanlar var. Artık siz duruma göre pavilyon kısmında değerlendirmek isterseniz sahil bölümündeki hizmetlerden birisi olarak sizlere sunmak istedim. Manzara gerçekten çok güzel değil mi? Aslında tesisin neresinde olursanız olun Kemer'in bu harikulade doğasının ve manzarasının tadını çıkartabilirsiniz. Aydın Bey Suyu Collection'ı çok keyifli bir noktada keşfetmeye devam ediyoruz. Burası Piha Bar. Sabah saat 10'da açılıp gece saat 24'e kadar misafirlerin ziyaret etmeyi çok sevdiği bardan bir tanesi. Hem alkolsüz içecekler var, çaylar, kahveler ya da meyve kokteylleri. Tabii ki bunun dışında hem premium marka alkollü içecekler, hem şişe bira servisi, hem de daha da önemlisi şu anda bulunduğumuz bölüm bir miksoloji bölümü. Ergin gibi arkadaşlarımız, içinde uzman arkadaşlarımız özel kokteyller yapıyorlar size. Yani isterseniz burada Chivas'lar, Black Label'lar, Jack'ler, Olmeca'lar, Havana Club'lar, yani premium marka birçok içecek konsepte dahil olarak sunuluyor. Bunun dışında özel demlenmiş alkol aromalarından, Negroni'lerden güzel kokteyller, imza kokteylleri hazırlanıyor. Dilerseniz de şişe bira servisi yapılıyor. Hem barın genel mimarisi hem de sunumların çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Hemen karşımızda da büyük bir amfiteyatro var. Güzel ses ve ışık düzeniyle akşam saatlerinde şovların sergilendiği sahnede burası. Yemek sonrası genelde şovlar sahneleniliyor saat 9.30'dan sonra. Dolayısıyla hem Piha Bar'dan içeceklerinizi alabiliyorsunuz hem de burada şovları izleyebiliyorsunuz. Zaman zaman da canlı müzik programları yine bu bölümde misafirlere sunuluyor diyelim. Ve Piha Bar'la ilgili görüntüleri de aktardıktan sonra yavaş yavaş turumuza devam edelim. Aydın Bey Suyu Collection'da barlarla ilgili ben bilgi verirken elbette Tavana Bar'ı da buraya eklemek istedim. Tatile geldiğiniz zaman eğer biraz daha dinlenmek amaçlı zaman geçirmek isterseniz Tavana Bar'ı kullanabilirsiniz. Çünkü buranın bir özelliği biraz daha diğer misafirlerden izole bir alanda olması. Yine sabah saat 10'da açılıyor. Gece saat 02'ye kadar hizmet veriyor. Tabii mevsimlere göre bu saatler değişebilir. Yine premium marka içecekler, şişe bira ve tüm diğer bar hizmetlerini buradan da alabilirsiniz. Denize birkaç adım mesafedeyiz ve Tavana Barı'da ben daha çok dinlenmek isteyen, hani tatile sırasında biraz kitap okuyup, biraz kendi haline kalıp bir köşede kafa dinlemek isteyen misafirlere işaretlemek istedim. Aklınızda bulunsun. Hem denize çok yakınız, hem premium içeceklerimiz var, hem de böyle güzel bir ortamdasınız. Ben çok beğendim. Dinlenmek isteyenler burayı mutlaka işaretlesinler bence. Devam ediyoruz. Tesisin diğer barlarında olduğu gibi premium marka içecekler konsepte dahil şişe bira alabiliyorsunuz. İşte 12 yıllık Chivas'tan Black Label'a, Jack Daniels'a kadar ya da Olmeca Tequila'ya kadar birçok marka içeceği burada yine konsepte dahil olarak sipariş verebileceğinizi. Elbette taze demlenmiş çay ya da çekirdek kahveden güzel kahveleri de sipariş verebileceğinizi hatırlatmak isterim. Ama ben her şeyden daha da önemlisi buradaki manzarayı gerçekten çok keyifli buldum. Dinlenmek isteyen misafirlerimiz diğer barlara göre bu alanda bence biraz daha böyle sakin, sessiz, içeceklerin tadını çıkararak zaman geçirebilirler diyorum ve turuma devam etmek üzere buradan ayrılıyorum. Efendim sahil görüntülerinden sonra tabii tatilin sırasında acıktığınızda size sunulan hizmetlerden de bahsetmek gerekiyor. Öncelikle tabii tesisin konsepti içerisinde ana restoranda kahvaltı, öğle, akşam yemekleri, açık büfe sunuluyor zaten. Ve akşam büfesini ayrıyeten göstereceğiz ana restoranda. Ama gündüz saatlerinde iskeledesiniz, şezlongunuzdasınız, beach volley oynuyorsunuz ama acıktığınızı hissettiniz. Öğle saatlerinden itibaren akşam saat 16'ya kadar sinek sunumlardan faydalanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi şu anda bulunduğumuz bu şık restoran. Bunun dışında bir restoran daha var. Yani 2 tane sinek restoran var. Bir de food truck var. Yani gözleme bölümü var. Bu şu anda bulunduğumuz alan daha çok et menülerin bulunduğu, faytaların, hamburgerlerin, hot dogların sunulduğu bir alan. Özellikle belirtmek istiyorum. Bu alanda şişe bira servisi yapılıyor. Efes, Bud, Miller veya Bomonti gibi biralar alabiliyorsunuz. Meşrubatlar, bardak servisi yapılıyor. Rakıların her çeşidi var. İşte hani merak ediyorsunuz ya, Beylerbeyi, Göbek, Tekirdağ, Yeni Rakı falan hepsi burada sunuluyor. Ana restoranda olduğu gibi. Bunun dışında tabii mekan olarak farklı alanlar tercih etmek isterseniz sahilin diğer bölümündeki sinek restoranda da pizzalar, hamburgerler, makarnalar sunulabiliyor. Orayı da ayrıyeten göstereceğim. Ama mekanın şıklığını ve
yeni olmasından kaynaklı olarak hani modern ve güzel görüntüyü de eklemek istedim. Tabii ki muhteşem bir deniz manzarası da size eşlik ediyor. Şimdi Sinek Restoran'dan sonra ben tabii sahildeyken, havuzdayken acıktığınızda bir başka alternatiften size bahsetmek istiyorum. Arkamda gördüğümüz food truck öğlen saat 12'den itibaren, hatta 11.30'dan sonra birazdan açılmış olacak. Misafirlere gözleme ve ayran servisi yapıyor. Ve gözlemeler arasında çikolatalı olan da var. Yani ıspanaklı, peynirli, patatesli gözleme biliriz biz. Son dönemlerde turistlerin gözdesi çikolatalı gözlemede yine burada sunulmakta. Ama bu food truck'in bir başka özelliği daha var. Akşam saat 16'dan itibaren de balık ekmek servisi yapıyor. Ya da bazı günler köfte ekmek servisi yapıyor. Dolayısıyla burayı da ben hatırlatmak istiyorum. Eğer gün içerisinde bir şey alıştırmak isterseniz, havuzdan, sahilden şöyle bir hani fast food yapmak isterseniz bu alanı da değerlendirmek için çok kısa bir zamanda ulaşabileceğiniz nokta olarak food truck'i göstermek istedim. Aklınızda bulunsun. Şimdi Aydın Bey Suyu Collection'ın en tatlı köşelerinden bir tanesini göstermek istiyorum. Burası patisserie bölümü. Anlayacağınız üzere dondurmalar, tatlılar, pastalar burada sunuluyor. Öğle saatlerinde açılıyor ama gece saat 22'ye kadar servis vermeye devam ediyor. Yine hem havuza hem de diğer kullanım alanına çok yakın mesafedeyiz. Bu alanı da yine konseptli dahil hizmet durakları arasında size göstermek istedim. Yine yavaş yavaş buradan turumuza devam edeceğiz. Anlatmadan, göstermeden geçmek istemediğim noktadan bir tanesiydi. Efendim Suyu Collection'da turumuz devam ediyor. Şimdi küçük misafirler için tabii otele gelir gelmez en çok merak edilen ve hadi bir an önce gidelim diye tuttukları yer neresi? Aquapark. Elbette burada çok devasa büyük bir aquapark yok, onu söyleyeyim. Ama arkamdaki gördüğünüz Karayip Korsanları temalı aquapark özellikle 1 yaştan böyle 12-13 yaşına kadar çocuklar için çok eğlenceli olacak bir aquapark alanı. Her ne kadar ben büyük kaydıraklar yok desem de deminden beri anne babalarla beraber eğlenen çocukları görüyorum. Bence tesisin çocuklarla beraber yani aile için en eğlenceli noktalarından bir tanesi, belki de en eğlenceli burası. Hemen yanı başında da çocuk kulübü var. Biraz onu da göstereceğim size. Ama genel anlamda aquaparkla ilgili kafanızdaki soru işaretini cevaplamak adına burayı göstermiş olmam zannediyorum yeterli olacaktır diyelim. Ve tekrar yavaş yavaş turumuza devam edelim. Aquapark'ın hemen yan tarafında mini kulüp alanı var. Şimdi oraya giriş yapacağız demiştim ama öncesinde mini kulübün bahçesini göstermek istiyorum. Bu alan mini kulübün alanına dahil. Yani içerideki çocuklar dışarıya çıkamıyorlar izinsiz bir şekilde. Etrafı korunaklı bir park alanı ve gördüğünüz gibi çocukların gayet güzel zaman geçirebileceği aktiviteler var burada da. Yine özellikle 3-4 yaşından 10 yaşına kadar olan çocukların zaman geçirmesine uygun gibi yorumluyorum ben. Aquapark'la yakın olması bence bir avantaj. Şimdi buradan da mini kulübün içine girerek içerideki aktiviteleri göstermeye başlayabiliriz. Efendim minik misafirler için o rengarenk aquapark alanını gösterdikten sonra başka bir rengarenk alana geldik. Bu defa çocuk kulübündeyiz. Özellikle 4-12 yaş arasında olan minik misafirler için burası birçok farklı aktivite bölümü içeriyor. Yaş gruplarına göre farklı aktiviteler var. Birazdan bahsedeceğim. Diyeceksiniz ki çocuk 4 yaştan küçükse ne olacak? Onlar için de bir bebek bölümü var. Sadece şöyle bir fark var. Kolay gelsin arkadaşlar, Sıla Hanım, Nida Hanım. Şimdi çocuk kulübüne geldiğinizde onları burada bırakabiliyorsunuz. Özellikle 4 yaştan büyük çocuklar için kayıtlı olmanız kaydıyla, ebeveynlerinin de izniyle burada zaman geçirebiliyorlar. Ama eğer 1 yaş 4 yaş arasıysa anne babayla beraber veya bir başka ebeveynle beraber burada zaman geçirebiliyorlar. Şimdi tabii içeri girerken bu rengarenk ortam onları zaten etkileyecektir diye düşünüyorum. Yaş gruplarına göre gün içerisinde farklı aktiviteler var. Arkadaşlarımız bu aktiviteleri planlıyorlar. İşte hani bunu siz zaten tahmin ediyorsunuz. Kumaş boyamalar, kağıt kesmeler ya da legolar gibi ya da parkurlar var içeride. Onları isterseniz yavaş yavaş görüntüler eşliğinde size sunalım. Bakın içeride böyle bölümler var. Mesela sol taraf bir Lego odası. Yine bir arkadaşımız minik misafirle ilgileniyor şu anda orada. Sağ tarafta yine bir masa, aktivite masası. Özellikle el işi aktiviteler bu tip masalarda gerçekleşiyor. Yine sağ tarafımızda onlar için bir sinema bölümü var. Bir ekranda yine armut koltuklarda oturarak çizgi filmler izleyebiliyorlar bu bölümde. Devam ettiğimizde şurada bir oyun alanı var. Bir adım daha attığımızda burası biraz daha güzel. Özellikle böyle daha küçük çocuklar için survival parkuru, yumuşak bir oyun malzemesi diyelim. Burada atlayıp hoplayıp kafalarına göre hiçbir şekilde zarar görmeden zaman geçirebiliyorlar. Şurada da bebekler için olan bölüm var. İşte burası sadece anne babayla veya ebeveynle beraber olmak kaydıyla kullanılan bölüm. Anne baba bebekleriyle beraber
burada zaman geçirebiliyor. Klimalı, serin bir ortam. Evet, çocuk bölümünde böylece kısaca özetlemiş oldum size. En azından size fikir verecek görüntüleri anlatmış oldum. Tabii ki çocuklar genellikle aquaparkta olmayı tercih ediyorlar. O yüzden burada çok fazla kimse yok. Bir de okullar açıldığı için artık tabii çocuk mevcudu düştü otellerde. Ama eğer minik misafirlerle gelirseniz burada böyle rengarenk bir alanın olduğunu bir kez daha göstermek istedim size. Yani özellikle gün içerisinde onlarla serin bir alanda zaman geçirmek isterseniz bu alanları kullanmalarını sağlayabilirsiniz diyelim. Ve tekrar yavaş yavaş turumuza devam edelim. Efendim şimdi sıra geldi odaları keşfetmeye ve Aydın Bey Suyu Collection'da tabii rezervasyonunuzu yaptırırken hangi odada kalacağınız konusunda seçim yaparken diyelim bu görüntüler işinize yarayacaktır diye umuyorum. Tabii henüz sezonun kapanışına gelmedik. Hala otel yoğun. Bütün odalarda müsaitlik yok ama müsaitlik olduğu kadarıyla size örnek oda kategorini göstermeye başlıyorum. Bu arada şu anda izlediğiniz görüntülerle de otelin odalarının genel mimari yapısını burada zannediyorum size ifade etmiş oluyorum. Bir tatil köyü izlenimi içerisinde, bir tatil köyü özelliği içerisinde ikişer katlı bloklardan oluşmakta. Tesisin tabii Kemer bölgesinde, Beldiv bölgesinde ilk açılan tatil köylerinden birisi olmasına rağmen şu anki görüntüsü tabii baştan aşağı yenilenmiş olması sebebiyle yenilenmiş yepyeni bir ifadeyle sizleri karşılayacak. Dışarıdaki görüntüyle beraber odanın içinde de bütün dekorasyon tamamen yenilenmiş durumda. Şimdi isterseniz bir oda keşfiyle sizlere bu anlamda hem görüntü hem de bilgi vererek seçiminizi kolaylaştırmaya gayret edeceğim. Odalar keşfimiz başlıyor. Ve efendim şimdi sırada odalar var. Tabii ki Aydın Bey Suyu Collection'a geldiğiniz zaman merak ediyorsunuzdur oda seçimimizi nasıl yapalım diye. Ben de size yine filtresiz ve gerçek görüntülerle buraya geldiğiniz zaman karşılaşacağınız oda kategorilerini elimden geldiği kadar anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Elbette ilk parantezimizi bütün odaların tamamen yenilendiği yönünde söyleyerek başlamak lazım. Yani siz odanıza girdiğiniz zaman yeni atmosferini alacağınızı ve bu şekilde çok daha rahat bir kullanım yapacağınızı söyleyebiliriz. Elbette yeni olmasının etkisiyle otelin de genel mimarisindeki o bohem atmosferin biraz daha modernleştirilerek odaya yansıtılmasıyla gördüğünüz gibi çok şık bir oda sizi karşılıyor. Ortalama 28-30 metrekarelik odalar standart oda olarak isimlendiriliyor ve biz şu anda bir standart odadayız. Elbette farklı oda kategorileri var. Müsaitlik ölçüsünde en azından bir de aile odası göstermeye çalışacağım size. Epeyce konuştum. Şimdi odanın detaylarından bahsedeyim isterseniz. Öncelikle yatak çok dikkatimi çekti. Çok rahat ve güzel görünüyor. Tabii ki yeni olmasının etkisiyle biliyorsunuz günümüzde teknolojiler çok gelişti. Yeni olduğu için de otomatik olarak uyku konforu açısından çok rahat yatakların seçildiğini yastık menüsüyle beraber hemen başucundaki mobilya dekoruyla çok da şık olmuş. Üstelik bu sarkıt lambalar yine sade güzel böyle bir yağlı boya tabloyla da şekillendirilmiş. Şimdi odanın kapasitesi 2 yetişkin artı bir tane büyük çocuk diyebiliriz. Bakın burada bir gayet güzel kalın hani böyle minder diyemeyeceğimiz gayet güzel yatak özellikli bir kanepe var. Yani 2 yetişkin artı bir kişi çok rahatlıkla burada kalabilir. Eğer bir de küçük çocuk daha var ise yani 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş bebek var ise bir de park yatakla burada 4 kişilik bir aile, tekrar ediyorum ikinci çocuğun küçük olması kaydıyla konaklayabilir. Ancak biraz da sıkışık olur o zaman. Yani şimdi buraya bir park yatak koyarsanız ister istemez sıkışıklığı da kabul etmiş olursunuz. İsterseniz daha geniş olsun derseniz aile odası alabilirsiniz. Devam ediyorum. Zeminde gri renkli granitler kullanılmış. Hem de büyük ölçekli. Ben bunu çok seviyorum. Yani içeriye derinlik ve ferahlık katıyor. Çok da kaliteli, aynı zamanda sağlıklı. Yani hani halı olmasına nispeten bu şekilde çok daha sağlıklı şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada geniş bir sehpa gibi düşünebiliriz burayı. Valizlerimizi koyabileceğimiz alan. Hemen alt bölümde ayakkabılarımızı koyacağımız yer olarak düşünebiliriz. Yine burada smart özelliği olan bir televizyon var. Bu arada bütün odalarda ve tesisin her yerinde Wi-Fi sisteminin çok güçlü olarak hizmet verdiğini, internet sorunun olmadığını tekrar söylemekte fayda var. Minibar bölümüne geldiğimizde önce burada gayet şık yine odanın mimarisine uygun raflar var. Çay kahve setup'ı var ve minibarı özellikle buraya dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü gayet dolu ve benim beğendiğim bir minibar konsepti var içecek açısından. Meşrubatlar, bira, enerji içeceği, meyve suları, soda ve su. Burada gördüğümüz ürünlerin tamamı kullandığının yerine ertesi gün yerisi konuluyor ta ki çıkış gününe kadar. Yani minibar konsepti, çay kahve konseptinde bu şekilde anlatmış oldum. Odanın içerisindeki renkler son derece uyumlu. Hiç gözü rahatsız eden bir şey yok. Ben çok beğendim. Klima sistemi çok güçlü. Ben dün akşam saatlerinde giriş yaptım otele. Klimayı açar açmaz 3-5 dakika içerisinde gerçekten etkisini maksimum derece gösteriyor. Burada bir boy aynası var.
Akşam yemeğine alakart restorana giderken giyindikten sonra şöyle bir kendinizi baştan aşağı evet olmuş diyeceğiniz bir bölüm burası. Başka ne söyleyebilirim? Banyoyu atlamayalım değil mi? Banyoya geçelim. Şöyle hemen giriş yapıyorum. Banyoya giriş yaptığımızda da yine bizi odanın içinde olduğu gibi aynı modern ve şık bölüm karşılıyor. Duşakabinli bir banyo. Hemen şöyle duşakabin genişliğini de size göstermeye çalışayım. İçeri doğru açıldı. Gayet güzel, gayet şık. Odanın bütününü kaplayan bu gri renkli granitler banyonun içinde, hatta tezgahında da devam ediyor. O yüzden bir bütünlük var. Özellikle beyaz renklerle çok uyumlu olmuş. Lavabo, havlular. Tabii ki yine CU Collection'a özel üretilmiş şampuanlar, banyo bukletleri, ihtiyaç duyacağınız malzemeler de burada. Saç kurutma makinesi vesaire söylemeye gerek yok. Tertemiz havlularıyla banyoyu da bu şekilde özetlemiş oldum. Banyodan çıktığımız zaman karşımızdaki dolapta da kasa var. Yine ücretsiz olarak istediğiniz eşyalarınızı, önemli eşyalarınızı kasaya bırakabilirsiniz. Terliklerimiz burada, elbise askılıkları, yedek yastık ve ilaveten bir dolap bölümü daha var burada raflı olarak. Bir de isterseniz balkona çıkalım şuradan yavaş yavaş. Banyodan çıktıktan sonra tabii ki atlamamız gereken diğer nokta balkon. Neden atlamamız lazım? Çünkü balkonlar çok güzel bir bahçe ve doğa manzarasına açılıyor. Bu arada bahçe ve doğada olmanın getirdiği sinek olayından korunmak için de böyle bir tel kapımız var. Balkona çıktığımız zaman manzaramız bu şekilde. Oteldeki odaların hiçbirisi deniz manzaralı değildir. Altını çizerek söylemek istiyorum. CU Collection'a geldiğiniz zaman oda rezervasyonu yaptırırken hani ya benim odam deniz manzaralı olsun gibi beklentiniz olursa bu sizi yanıltabilir. Çünkü zaten gördüğünüz gibi ikişer katlı bloklar ve ağaçların içindesiniz. Denize yakın olan bölümde restoran, havuzlar ve diğer aktivite alanları var. Odalar bir tık daha geride olduğu için böyle bahçe içerisinde çok hoş bir manzara ve güzel bir çam havası alacağınızı söyleyebilirim. Balkondaki oturma gruplarının renkleri de doğaya uyumlu seçilmiş. Bence gayet de şık olmuş. Bu şekilde zannediyorum fikir vermiş oldum. Şimdi bir tane de aile odası göstermeye çalışacağım size. Buraya kadar olan bölümde eğer odayla ilgili yeterli bilgi aldığınızı düşünüyorsanız lütfen önce beğeni ve abone tuşlarına basınız. Rica ediyorum sizden. Sonrasında da rezervasyon için Tatilium ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz diyelim. Bu bölümü noktalayalım ve diğer bir odaya keşif için devam edelim. Buyurun. Efendim şu anda sizlere göstermek istediğim ikinci oda kategorisindeydi. Bu defa kalabalık gelen, çocuklarıyla gelen ailelerimiz için bir aile odasından bahsedeceğim. Şu anda bulunduğumuz oda 45 metrekarelik kullanım alanı sunan ve iki ayrı bölümden oluşan bir aile odası ve oteldeki en baz aile odası. Buna rağmen çok geniş ve 5 kişiye kadar konaklama imkanı sunuyor. Şu anda salon bölümündeyiz. Bir diğer bölümün yatak odası. Birazdan göstereceğim. Bu odada bir balkon, bir banyo var. Eğer isterseniz 2 yatak odalı, 2 balkonlu ve 2 banyolu aile odaları da var. Bu sizin tercihinize bağlı olarak değişebilir. Ama biz size bugün müsaitlik itibariyle uygun olduğu için bu odayı gösteriyoruz. Diğer tüm odalarda dekorasyon, yataklar, televizyonlar, yerdeki ise granitler, avizeler her şey aynı özelliği taşıyor. Bu arada dikkatini çekmek istediğim odalarda ek yatak yok. Çünkü buradaki kanepeler direkt yatak özelliği taşıyor. Son derece kalın ve uyku konforu sağlayacak kanepeler bunlar. Her birinde bir yetişkin çok rahat konaklayabilir. Bakın burası salon bölümü. 2 yetişkin burada kaldığını düşünürsek şöyle devam edelim. Hemen şuraya giriş yapıyoruz. Ebeveyn odası. İlk anlattığım standart odayla aynı özelliğe sahip. 2 yetişkin burada. Yine buradaki bölümde 1 kişi kalabilir. Yani totalde 5 kişi bu odada konaklayabilir. Genel özelliklerinden çok fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü büyüklüğünü asıl ifade etmeye çalışıyorum size. Kalabalık geldiğinizde yine bu odayı kullanabilirsiniz. Hem şu anda bulunduğumuz yatak odası bölümünde hem de salon bölümünde ayrı ayrı mini barları var. Mini bar konsepti standart odayla aynı. Yine soft içecekler ve bira mevcut. Smart televizyon aynı şekilde hem bu odada hem diğer odada var. Ve diğer dekorasyon da hemen hemen aynı. Burada unutmamamız gereken otelde sunulan en baz aile odasında bir tane banyo bulunması ve bir tane de balkon bulunması. Buna rağmen siz 5 kişi değil de 7-8 kişi gelmişseniz, daha kalabalıksanız, mesela 2 akraba belki aile birleşip geldiniz ya da büyük anneyi, büyük babayı alıp geldiniz. O zamanlarda da 2 yatak odalı, 2 banyolu, 2 balkonlu odayı tercih edebilirsiniz demek istiyorum. Zannediyorum ifade edebildim. Benim gözlemim olarak odaların son derece şık, son derece rahat, kullanılan malzemelerin son derece kaliteli olduğunu ifade etmemde hiçbir sakınca yok. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. CU Collection'a geldiğinizde odaların konforuyla ilgili bir sıkıntı yaşamayacağınızı ben net bir şekilde görebiliyorum. Klima sisteminden kullanılan yatak kalitesi ne kadar hani özetlemek gerekirse dikkatimi çeken özellikler. Balkona ve banyoya kısaca bir göz atarak
bu odadan da yavaş yavaş çıkalım. Lütfen burada kalmaya karar verdiyseniz, rezervasyon aşamasında artık kararınız sonuçlandıysa tatil ekibine, yani bizlere ulaşmayı ihmal etmeyiniz. Bütün çalışmaları sizlerin rezervasyonunda talip olduğumuz için gerçekleştiriyoruz ve rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz diyelim ve keşfimize devam edelim. Efendim, CU Collection'da akşam yemeğinizi tabii ki ana restoranda açık olarak alabiliyorsunuz konsept halinde. Ancak bunun dışında akşam yemeğinizi biraz daha ne diyelim, kapasitesi sınırlı, daha özel bir ortamda, daha dekorasyonu farklı bir ortamda almak isterseniz o zaman da alakartlardan birini değerlendirebilirsiniz. Tam 3 tane alakartı var. Deniz mahsulü alakartı, et ürünleri beef alakartı ve şu anda bulunduğumuz Vineyard isimli İtalyan alakartı. Bunlara seçenek. Rezervasyonlu ve bir servis ücreti, küver ücreti ödemek kaydıyla buradaki menülerden istediğiniz gibi faydalanabiliyorsunuz. Benim esas göstermek istediğim alakartların denize yakınlığı konusunda size bilgi vermekti. Siz burada hangi alakartı seçerseniz seçin, bütün alakartların konumu denize birkaç adım mesafede ve muhteşem bir manzara eşliğinde. Elbette akşam saatlerinde buradaki restoranlar hizmet veriyor, alakartlar hizmet veriyor ve sizlerin tercihen değerlendirebileceğiniz ortamlara sahip. Ben de size bilgi olarak aktarmak istedim. Ve artık akşam saatlerini bekleyeceğiz ve ana büfe görüntüleriyle, ana restoran görüntüleriyle turumuza devam edeceğiz. Buraya kadar olan bölümde CU Collection'da tatil yapmaya karar verdiyseniz Tatilüm ekibini arayarak bu tercihinizi bizden yana kullanmanızı önemli rica ediyorum. Hem videoya beğeni ve abone yaparak hem de rezervasyonunuzu Tatilman yaptırarak bu çalışmalarımıza destek vermiş olursunuz, takdir etmiş olursunuz. Bunu da hatırlatmak istiyorum ve akşam saatlerinde ana restoranda görüşmek üzere. Şimdilik kısa bir dinlenme arası veriyoruz. Görüşmek üzere. Sıra geldi akşam yemeği büfesine. Tabii ki Aydın Bey CU Collection'da güzel bir tatil gününün sonrasında keyifli bir akşam yemeği almak en doğal beklentilerden bir tanesi olacaktır. Ve ben hemen söylemek isterim ki otelin, tesisin, restorana geldiğinizde yine tamamen yenilenmiş olmasından kaynaklı olarak çok modern, çok şık, bir o kadar iştah açıcı bir büfeyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi burası aslında iki bölümden oluşmakta. Bir kapalı alan, bir açık alan. Hem açık alanda hem kapalı alanda sunumlar var. Şu anda biz klimalı, kapalı, serin alandayız. Burada hem şu gördüğümüz bölümde oturma alanları var, hem de mezeler, zeytinyağlılar, salatalar, tatlılar var. Dışarıda da daha çok sıcaklar var. Şimdi şu anda gördüğümüz bölümde aslına baktığınızda meze seven misafirimiz için gayet güzel hazırlanmış 2, 4, 6, 8, 10 çeşit meze. Biraz daha devam ettiğimizde zeytinyağlılarla ve ne diyelim ızgara sebzelerle hazırlanmış bir bölüm sizleri bekliyor. Restorana girdiğimizde aslında sizleri karşılayan ilk bölüm burası. Ve hemen sunumlar arasında bir diğer bölüme geçtiğimizde, ki burası benim çok ilgimi çekti. Yine dolmalar bölümü. Aslında burada bakın özellikle bu bölgenin en güzel ürünlerinden bir tanesi incir dolması, kivi dolması, erik dolması, kuru biber dolması, patlıcan dolması, bunları söyleyeceğim ama mesela tavuklu elma dolması var. Gerçekten çok güzel bir dolma bölümü hazırlanmış burada. Benim daha önce hiç görmediğim incir dolmasını da burada görmüş oldum. Elbette başka yapan şeflerimiz, ustalarımız da vardır ama ben ilk defa burada karşılaştım. Sonra iştah açıcı aynalıklar. Et üzerine daha çok balık, tavuk ve etli iştah açıcılar var burada. Porsiyonlar var. Akşam yemeğinde bile olsa ben peynirsiz yapamam diyenler için peynir büfesi de işte burada. Yani sağ tarafımızda gördüğümüz sunumlarda zeytinyağlılar, ızgara sebzeler, peynirler ve mezeler var. Yine bu bölümde salatalar. Tek tek göstermeye gerek yok. Buradaki bölüm tamamen salatalara ait. Ve hemen karşıda tatlılar var. Aslında biz tatlıları işin sonuna bırakıyoruz. Hani ana yemekleri, sıcakları göstermeden hemen tatlılara girmek istemiyorum. Ama halihazırda gelmişken isterseniz bu bölümde tüm sunumları gösterelim. Sonra dışarı çıkaralım ve oradaki yemeklerden devam edelim. Hemen burada ilk gözüme çarpan bu güzel profiterol oldu. Dilim pastalar, adet pastalar burada. Orada çok güzel bir cheesecake görüyorum. Yaş pastalar var. Sütlü tatlılar var. Bu arada buradaki sunumların tamamının soğuk dolaplar üzerinde olduğunu da söylemek isterim. Yani şu anda elimi uzattığımda o soğukluğu hissediyorum. Tüm ürünler soğutmalı dolaplar üzerinde servis ediliyor. Hemen diğer tarafta meyveler var. Ama ben burayı şöyle bir geriden göstererek yine her zaman merak edilen hamur tatlılarından da bizim en çok görmek istediğimiz hamur tatlılarından bahsetmek istiyorum. Baklavalar burada. Yine bizim sevdiğimiz bu tepsi tatlıların, hamur tatlıların dışında
Şerbetli tatlılar da burada. Şekerpareler, revaniler ve aslında yaz aylarının vazgeçilmezi bence. Artık yani şu anda özellikle sabah kahvaltısında da akşam yemeğinde de bence karpuz ve kavun değil mi? Yine gayet güzel soğutulmuş bir şekilde burada misafirleri bekliyor. Çok da güzel titizlikle hazırlanmış, dilinmiş yaz meyveleri. Hem üzüm, hem kavun, karpuz, işte erik, elma tek tek saymak istemiyorum ama gayet güzel bir meyve büfesi de burada misafirleri bekliyor. Şimdi bu alanları şöyle biraz daha özet görüntülerle geçelim. Bir tarafta ekmek büfesi var. Hemen ekmek büfesinin yanında çorbalar var. Bakalım bugün ne çorbası varmış. Dana konsome çorbası ve alaca çorbası var. Burada ne var? Buraya bakalım. Burada da ezogelin çorbası var. Gayet güzel. İç bölümdeki oturma alanlarının isterseniz kısa bir görüntüsünü verelim buradan. Hani tabağınızı yaptınız ve dışarıda değil de klimalı bölümde oturmak istiyorsunuz. O zaman hemen şuradaki masaları değerlendirebilirsiniz. Gayet büyük bir alan zaten burası. Hemen buyurun orayı da göstereyim biz size. Gayet şık, gayet düzenli. Servisler de gayet titizlikle hazırlanmış. Tabağınızı yaptığınızda isterseniz buradaki alanda, isterseniz de dışarıdaki alanda masa seçimi yapabilirsiniz. Farklı sandalye sayılarında masalar var kişi sayınıza göre. Burada mesela burası 2, 4, 6, 8 kişilik bir masa. Hani kalabalıklığınıza göre, kalabalık bir aile olarak geldiyseniz ona göre seçimler de yapabilirsiniz. Buradan da şöyle bir büfeleri gösterdikten sonra ondan sonra dışarı çıkacağız. Bu arada sol tarafta servis barımız gözüme çarptı. Efendim gün içerisinde Aydın Bey Suyu Collection'da ben barlardaki sunumlarla ilgili alkollü veya alkol içeceklerle ilgili bilgi vermiştim. Şimdi burada tekrar ana restoranla ilgili kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yine aynen barlarda olduğu gibi hani alkol içecek seven misafirlerimiz mezelerin yanına, peynir tabağının yanına mesela rakı seven misafirlerimiz için kolay gelsin abicim tekrar. Tekirdağ, Efe, Yeni Rakı veya Beylerbeyi gibi birçok rakı çeşidini sipariş verebiliyorsunuz. Doğru söyledim değil mi? Efes biramız var. Coca-Cola ürünleri servis ediliyor ve diğer meşrubat çeşitlerini buradan arkadaşlarımız servis ediyorlar. Yani sunulan içeceklerin tamamı marka olarak bardakta servis yapılıyor. Masalarınızda restorandan bahsediyorum. Bunun dışında tabii ki artık sıcakları gösterme zamanı geldi. Buradan hemen çıkıp önce şöyle bir görüntüye bakalım. Evet. Restoranın birinci bölümünden dışarı çıktığımızda ikinci bölümde bu defa hem sıcak yemeklerin olduğu hem de diğer masaların olduğu bölümdeyiz. Şimdi bu bölümde sol tarafımda daha çok ızgaralar var. Sağ tarafımda ise bizim bildiğimiz daha çok tencere yemekleri ve sulu yemekler var. İsterseniz bu taraftan başlayalım. Klasik pilav ve hani ev yemekleri tarzında nohut yemeği vesaire burada. Bakın acı soslu tavuk var. Sebzeli tepsi böreği var. Çok güzel bir kuzu kavurma görünüyor. Yine bizim sevdiğimiz ne diyelim yöresel lezzetlerden patlıcan dolması ve güveçte yapılmış dana tas kebap, İzmir köfte, cevizli erişte. Şimdi biraz daha şöyle geriden baktığımızda yine burada patates püresi, sebze türlü, krem soslu balık veya patates kavurma da var. Şimdi buradaki sunulan yemeklerin tamamının günlerine göre değiştiğinde bir daha hatırlatalım. Yani her gün bu yemekler olacak diye bir durum yok. Karşıya doğru baktığımızda ızgaralar var. Yine burada hem kırmızı et, hem balık, hem de tavuk şeklinde 3 seçenek sunulmuş. Yanında da sebze ızgaralarımız mevcut. Şefim kolay gelsin. Köfte mi yapıyorsun? Hindi ızgara, alabalık ızgara ve köfte ızgara var. Yine tekrar ediyorum, farklı günlerde buradaki menüler değişebiliyor. Birkaç adım attığımızda şefim kolay gelsin. Ercan şefim nasılsın? Ne diyelim buna, tavuk çevirme mi diyoruz? Tavuk fırında efendim, fırında tavuğu maket şeklinde direkt böyle servis ediyoruz. Harika. Şimdi misafirler henüz gelmeye başlamadı. Onlar gelmeye başladığında Faruk şefim tavukları misafirler istediğine göre buradan servisini yapıyor. Servis yapılırken de görüntü alacağız. Kolay gelsin Faruk şefim. Burada tavuk rotiler, yanında isterseniz ıspanak sote ve sosu var. Yine özellikle çocukların vazgeçemediği, bizim de çok aslında çocuklar aman yemesin diye uğraştığımız kızartmalar var burada. Lezzetinden vazgeçemediğimiz. Bu arada balık ızgaralarımız pişmeye devam ediyor. Makarnalar, spagettiler. Diyet yapan misafir için burada haşlanmış tavuk, haşlanmış sebzeler, bezelyeler, pirinçler var. Burada da yine sebze graten, karışık sebze kızartma
ve pancar beze. Biraz daha böyle vegan beslenen, vejeteryan beslenen misafirimiz için o bölümü önerebiliriz. Şimdi geldik. Çok güzel lahmacun kokusu geliyor burada. Ne geliyor? Pide kokusu geliyor. Ustam kolay gelsin. Merhabalar. Burada da çok güzel bir pide fırınımız var. Sabah saatlerinde de, akşam saatlerinde de kıymalı pide, peynirli pide, karışık pide, pizza çeşitleri ve elbette lavaş ve tırnak pidemiz de mevcut. Bu bölüm sabah saatlerinde özellikle yine çok rağbet görüyor. Özellikle pideler çok rağbet görüyor. Ama akşam saatlerinde tercih eden misafirimiz olursa burası da bu şekilde anlık olarak sunulmakta. İsterseniz sıcaktan olduğu bölüme bir kez daha şöyle bakalım. Son derece şık, son derece keyifli bir bölüm burası da. Bir tatil köyü için bence olması gerekenin üzerinde bir restoran düzeni kurulmuş. Hem içerideki bölüm hem dışarıdaki bölüm gayet şık görünüyor. Ben şahsen olumlu puan verdiğimi söyleyebilirim. Ana restoranda tıpkı kapalı alanda olduğu gibi dışarıdaki teras kısmında tabii masalar var. Özellikle tabii sigara kullanan misafirimi tercih ediyor ama şunu da söylemek istiyorum. Dış alanda, teras alanda da sigara içilen ve içilmeyen bölümler var. Yani dışarıdaki alanda yemek almak isteyen misafirimiz de burayı kullanabileceklerini göstermek istedim. Bunun dışında tabii teras kısmı oldukça büyük. İsterseniz şöyle derinlemesine masaların şıklığını ve genel düzeni bir kez daha gösterelim. Elbette ana restoran dışında, bu arada misafirler henüz gelmeye başlamadılar. Yaklaşık 10-15 dakika sonra gelecekler. Arkadaşlarımız son düzenlemeleri yapıyorlar. Ana restoranın dışında 3 tane alakart restorandan bahsetmiştim size. Eğer arzu ederseniz elbette akşam yemeğinizi daha farklı bir ortamda, dekorasyon olarak, sunum olarak daha farklı bir ortamda alakart olarak almak isterseniz tesisin 3 alakart restoranından bir tanesini rezervasyonlu ve buradaki ana restoran elbette konsepte dahil ama alakartlarda bir servis ücreti, küver ücreti ödemek kaydıyla kullanabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu dakikadan sonra da şu andan itibaren de misafir içeri girmeye başladıktan sonra kısa görüntülerle sizlere servisle ilgili görüntüler paylaşacağım ve akşam yemeği görüntülerimize sonlandırmış olacağız. Umarım bu sunumumu da beğenmişsinizdir. Rezervasyon yapmaya karar verdiyseniz bizler tatil ekibi olarak taleplerinizi memnuniyetle beklediğimizi bir kez daha hatırlatalım efendim. Ve artık Aydın Bey CU Collection'daki keşfimiz sona erdi. Aslında tesisin bu sene Temmuz ayında açılmış olmasından kaynaklı olarak biz önümüzdeki yıl Mayıs ayında bir kez daha geleceğiz. Çünkü kendilerini birçok alanda daha geliştirecekleri konusunda bazı notlar da aldık. Şu anda benim size sunduğum videonun büyük oranda tesisle ilgili size fikir vereceğini tahmin ediyorum. En azından doğayla iç içe, son derece yeni, son derece lüks ve luxury konseptte bir tatil köyü olarak, doğayla iç içe bir tatil köyü olarak sizleri mutlu edeceğini düşünüyorum. Rezervasyonunuz için tatil ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz diyerek LTS Tur'un yetkili satış ajantası olarak bu taleplerinizin bizim için çok çok kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatarak Allah'a ısmarladık demek istiyoruz. Biz şimdi buradan Kaş Kalkan'a doğru yola çıkacağız. Bir sonraki videomuzda Kaş ve Kalkan'dan güzel oteller, butik oteller paylaşacağız. Bunu da isteyen misafirimiz vardı. Dipnot olarak bunu da sizlerle paylaşalım ve bir sonraki keşif videomuzda görüşmek üzere. Aydın Bey CU Collection'dan Allah'a ısmarladık diyelim. Görüşmek üzere.